Selam arkadaşlar, bir video ile daha karşınızdayım. Bugün heyecanlıyım aslında çünkü size mutfağımı göstermek istiyorum. Mutfağımı biraz tanıtmak istiyorum. İşte tadilat esnasında nelere dikkat ettiğimi, hangi malzemeleri kullandığımı, neyi nereden aldığımı size sunmak istiyorum. Eğer dilerseniz videomun altına yazabilirsiniz. Çok fazla yoğun istek gelir ise o zaman dolap içi düzenlemini de size göstermek isterim. Büyük bir heyecanla video çekmeye hemen başlıyorum. Keyifli izlemeler. Tüm beyaz eşyalarımda ben boşu tercih ettim. Çok da memnunum. Bu ocağımın siyah olması biraz başlarda sorun yarattı. Nasıl temizleyeceğimi gerçekten bilemedim. Çünkü sürekli lekeler kalıyordu. Daha sonra formülünü buldum. Çok daha kolaylaştı işim. Bunu dilerseniz başka bir videoda size de göstermek isterim. Mutfağımda dolaplarımı tavana kadar yaptırdım. Öyle tercih ettim. Temizlemesi daha kolay olması için ve ayrıca daha çok depolama alanı elde edebilmek için. Mutfak dolaplarımda high glass tercih ettim ve parlak olsun istedim o dönemde. Bunlara alışana kadar gerçekten sıkıntı yaşadım. Çünkü bunları da farklı bir formülle temizliyorum. Sanırım benim bir temizlik videosu çekmem şart olacak. Bunlar elbette tercih meselesi. Ben burada ikili lavabo kullandım. Bunun sebeplerinden bir tanesi işte benim çocukluk dönemimde ya da evlenmeden önce ailemin evinde bu tarz lavabolar kullanmış olmamızdı. Bunlar bana çok pratik geliyor. Hemen şu küçük bölümde mesela burayı kapatıp bulaşıklarımı burada yıkıyorum. Buraya aktarıyorum. Buradan da durulayıp sepetime kaldırıyorum. Dolayısıyla tercihim alışkanlıklarım doğrultusunda oldu. Bu şekilde ben çok memnunum. Tekrar olmuş olsaydı tekrar bu şekilde yaptırırdım. Tezgahımda Chimstone tercih ettim. Renk olarak bu benim çok hoşuma gitmişti. Yani iyi ki de böyle yaptırdım diyorum. Yani kesinlikle pişman değilim. Zeminimde granit seramik kullandım. Işıl ışıl. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Fakat temizliği konusunda biraz hassas davranmak gerekiyor. Önce nemli bir mopla silip daha sonra kurulamak gerekiyor. Yoksa su lekeleri olduğu gibi kalıyor. Fakat kullanım olarak evet güzel. Size mutfağımın öncesini göstermeyi gerçekten çok isterdim. Ama onu Instagram sayfamda albümlerin arasında bulabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz şurada kolon hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Yan tarafında
önceden benim tüpüm vardı. Tüpün hortumu kolona müdahale edilemediği için önden geliyordu ve şurada katlı ocağım vardı buraya kadar. Görüntü olarak beni çok rahatsız ediyordu. İşte tadilat esnasında dolaplarımı yaptırırken burayı da kiler şeklinde değerlendirdim. Ya da erzak dolabı demek sanırım daha doğru olur. Ve mutfağımdaki kapıyı tamamıyla iptal edip sadece işte kenar çerçevesini bıraktım. Buradaki kapı yine hemen şu kolona doğru açılıyordu. Buradaki kapıyı ben tamamen iptal ettirdim. Farklı şeyler düşündüm, sürgülü kapı düşündüm. Yine de kapısı olsun istedim. Fakat açılıp kapanan bir kapı burada kullanışlı olmayacaktı. Sürgülü kapı için de yerim uygun değildi. Onları da düşünmüştük daha önceden. Fakat durum böyle olunca ben de kapıyı tamamıyla iptal ettirerek bu şekilde yaptırdım. Hiçbir şekilde müdahale edilemeyen bu kolon beni tadilattan sonra da çok rahatsız etti. Buralara işte panolar astım. Görüntü kirliliğini bir türlü kaldıramadım. Yani hiçbir şekilde içime sinmedi. Daha sonrasında böyle bir fikir geldi aklıma. İnternetten siz de yazabilirsiniz, kara tahta folyo. Yani bunu internetten sipariş ettim. Daha sonra buradaki kolonumun ölçüsünde kesip buraya yapıştırdım. Ve üzerine IKEA'dan aldığım yine bu aksesuarlarla hareket verdim. Şu haliyle gerçekten içime çok fazlasıyla sindi. Siz de böyle bir kolonunuz varsa koridorunuzda da olabilir, yatak odanızda olabilir. Bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Eve gelen misafirlerim de ne olduğunu algılayamıyorlar ama herkesin çok beğenisini topladı. Bu da benim tabii ki hoşuma gidiyor. Bu aynı zamanda yazılabilir bir folyo. Yani tebeşirle buralara yazı yazıp daha sonra silebiliyorsunuz. Bazı eşyaları tadilat esnasında işte kendimce metrelerle ölçüp bu olur deyip tadilat esnasında daha tadilatım bitmeden sipariş verdim. Burada bir hüsrana uğramıştım ilk başta. Oturma odamın koltukları daha henüz gelmeden oraya bu kilimi almıştım. Sonrasında kilimim oturma odama büyük geldi. Önce geri göndermeyi düşündüm IKEA'ya. Daha sonra da düşündüm ki fazla gelen parça yolluk şeklinde. Bunu da alıp halıcıya götürdüm. Overlock çektirdim. Bunu da böyle mutfağımda yolluk olarak kullanıyorum. Bunu Instagram'da o kadar çok soran oluyor ki işte IKEA'da bu ebatını bulamadık. Siz nasıl yaptınız diye. Burada da böyle bir çözüm üretmiş oldum. Size de fikir olur. Evimi yenileme kararı almadan önce, hemen hemen bir yıl önce evime ilk yaptırdığım şeylerden bir tanesi panjurdu. Çünkü Antalya'nın havası gerçekten inanılmaz sıcak. Burada kışı değil de daha çok yazı düşünmek zorundasınız. Çünkü tahammül edilmeyen bir sıcağı var Antalya'nın. Nemle birlikte 80-90 dereceye çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla panjursuz yaşamak gerçekten çok zor. İlk etapta bu panjurları yaptırdım bir yıl öncesinde. Daha sonra da şu pencerelerimin altındaki bu mermer olan kısım mozaikti. Onları söktürdüm ve onlara da oraya da mermer koydurdum. Ben Denizli'deki evimde yıllarca böyle katlamalı perdeler kullandım. Çok da memnundum. Artık alışmıştım, temizliği çok kolaydı, ütü istemiyordu. Dolayısıyla mutfağımda da hep kendimce fikir olarak katlamalı bir perde düşündüm. Perdeler için Antalya'da gezmediğim perde mağazası kalmadı. Çünkü mekanizmasını bulamadıklarını, mekanizmanın olmadığını, bu perdelerin modasının geçtiğini söylediler her yerde. En sonunda bir perdeci, yine Antalya Doğu Garajı'nda bir perdeci bulabileceğini söyledi. Mekanizmalarını İstanbul'dan getirdi ve ben katlamalı perdeme kavuşmuş oldum. Normalde evim manzaralı bir ev olsaydı, manzarası olan bir ev olsaydı muhtemelen evimde hiçbir şekilde hiç perde kullanmayacaktım. Çünkü perdeyle çok fazla aram iyi değil benim.
Ama bu katlamalı perdelerin de daha derli toplu olduğunu düşündüğüm için mutfağımda katlamalı perde tercih ettim. Dilediğim zaman mekanizmasından tamamıyla kapatabiliyorum perdemi. Dilediğim zaman tavana kadar katlayarak çıkarabiliyorum. Perde kumaşı olarak tül seçmedim. Tül bana biraz, bilmiyorum, çok da benim zevkime uygun değildi. Böyle ketenimsi bir kumaş tercih ettim. Daha tok duran bir kumaş tercih ettim. İlk etapta mutfakta masa düşünmedim. Çünkü mutfağım aşağı yukarı 27 metrekare. Uzun bir mutfak ama en olarak çok da enli bir mutfak değildi. Dolayısıyla bar taburelerimi şurada hemen tezgahın üzerinde kullanma kararı ile başlamıştım. 3 ay boyunca da bu şekilde kullandım. Fakat dolabın içerisindeki tencereyi alacağım. Koca bar taburesini çekiyorum. Tencereye koyacağım. Tekrar bar taburesini yerine yerleştiriyorum. Bayağı bir sıkıntı yarattı. Normal masa ölçüleri de mutfağıma uygun değildi. Ve en kötüsü çocuklarımla birlikte fayanslara bakarak yemek yemekti. Çok samimi gelmedi açıkçası. Bu benim hoşuma gitmedi. İşte çözüm üretmeye çalıştım. Daha sonrasında ebat olarak mutfağıma uygun ölçülerde bu mutfak masasını kendim çizdim. Kendim planladım. Daha sonra da marangozuma yaptırdım. Bu problemden kurtulmuş oldum. Şu anda yüz yüze bakarak yemek yiyebiliyoruz. Kahkahalar eşliğinde. Dilerseniz mutfak masamı yakından göstereyim. Masamı yaptırırken dikkat ettiğim bir husus da ayaklarıydı. Ayaklarında çok fazla işlem yaptırmadım. Şöyle düşündüm, belki bar taburelerinden sıkılırım ya da belki sandalye tercih edeceğim. Dolayısıyla hemen şu alt bölümden kestirdikten sonra sandalyelere uygun bir yükseklik elde edebileceğim şekilde yaptırdım. Yani geri dönüşümü olan bir masa. Taburelerimi burada kullandığım dönemde şu gördüğünüz minik dolap yoktu. Ben tezgah üzerinde çok fazla böyle ıvır zıvır sevmiyorum. Dolayısıyla daha sonrasında yemek masasını yaptırdıktan sonra buraya bir tane küçük dolap yaptırdım ve bu dolabı bu şekilde uzatarak raf elde ettim. Çünkü bu fayanslarımın hemen şurasında bir derz izi vardı. Bu beni rahatsız etmişti. Hem o görüntüyü kapattım hem de işte yine bir depolama alanı elde etmiş oldum. Mutfağım 27 metrekare. En olarak biraz ensiz. Biraz önce de belirtmiştim. Dolayısıyla burada beyaz mobilyaları tercih ettim. Zaten beyazı çok seviyorum. Beyazın daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Dilediğim zaman farklı işte renklerle farklı hava katabiliyorum. Dolayısıyla siyah beyazdan yana tercihimi yaptım. Bugün aynı zamanda muhteşem bir hava var Antalya'da. Çok güzel yağmur yağdı. Burası benim mutfağımdan çıkılan balkonum. Fakat bunları ben, yani bu video da eminim ki çok uzun olacak. Balkonlarımın üçünü daha önce de söylediğim gibi daha sonra size sunacağım. Metal mumluklarım Paşa Bahçe'nin. Kahve ve şeker kavanozum Mudo Konsept'ten. Burada bir İskandinav mutfak panosu var. Bunu Instagram'da bir sayfada yaptırmıştım. Eğer dilerseniz açıklama bölümüne yazabilirim. Burada bir mutfak tartım var. Bu da yine Tefal'in işte pasta yaparken, börek yaparken kullandığım tartım. Bundan çok memnunum. Aklınızda olsun sizin de. Bu geyiğim de Tmall'den. Evet, İskandinav tarzının avantajlarından bir tanesi eskiyi de dekorasyonunuzda kullanabiliyorsunuz. Bu sepetim de benim Denizli'deki çiçek dükkanımızdan.
Sanırım bir 25 yıllık sepet. Bunu da burada bu şekilde kullanıyorum. Tuzlu ve karabiberliyim Portland'ın. Hemen yan taraftaki sirkelik ve yağdanlığım Karaca'dan almıştım onu. Çaydanlığım Tepe Home'un. Bu geyikli taban da Tmol'den. Hemen şöyle geçiyorum. Bu baharatlığım Zemin Home'un. Bu minik kavanozum da Kıbrıs Girne'de Mrs. Pound var. Ne alırsan 6 liraydı. Şimdi artık zam yapmışlar. Ne alırsan 8 lira olmuş. Ay, onu da oradan almıştım. Bu hasır sepetlerim de Mudo'nun. Bunların içerisinde işte peçetelerim var. Peçetelerimi koyuyorum. Bunu Almanya'dan almıştım. Bir antika mağazasından. Çok hoşuma gitti. Kanepelerimde kullanıyorum ya da kahvaltıda çatal olarak kullanıyorum. Kahve makinem tam bir vintage. Annem bu kahve makinesini bana çocukken almış. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar uzun zaman oldu alalı. O dönemde biz Zolingen'de oturuyorduk. Bu arada ben yurt dışında, yani Almanya, Zolingen şehrinde doğdum, büyüdüm. Krups'un firması da o dönemlerde oradaydı. Dolayısıyla annem birçok ürünü, elektronik, işte mutfak gereçlerini, mutfak aletlerini oradan alıyordu. Hem de uygun fiyata alabiliyorlardı. Direkt firmasından olduğu için. Yani inanılır gibi değil. Kaç yıldır kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Hala kahvesi çok güzel. O kadar sağlammış ki. Sadece filtresinde problem yaşadım. Filtre bulamadım. Çünkü artık bunlar gerçekten üretilmiyor bir de. Ona da şöyle bir çözüm getirdim. Diğer filtreleri yuvarlak şekilde kesip kahve makinemde kullanıyorum. Keyifle kahvemi de içiyorum. Annem gerçekten işini biliyormuş. Çiçeğim Ikea'nın. Hemen üzerindeki fincanları göstereyim. İşte kızlarımla ismimizin baş harfi. En öndeki Portland'ın, diğer ikisi Esse'dendi. Mutfak süzgümü Almanya'ya tatile gittiğimde yine oradan almıştım. Bunun üzerinde genelde taze meyveler oluyor ama gördüğünüz üzere meyve kalmamış evde. İşte bunu burada bulunduruyorum ki çocukların elinin altında olsun, sürekli meyve yemeye teşvik etmek için. Bu hamur makinemin de bir hikayesi var. Dilerseniz size kısacık onu anlatayım. Ben KitchenAid markalı bir hamur yoğurma makinesi düşünmüştüm. Ta ki mağazaya gidene kadar. Esse'de o dönemde her ikisinin de kampanyası vardı. Oraya kadar gitmişken işte fiyat karşılaştırması falan yaptım. Fakat oraya girmeden önce Tefal mağazasına uğramıştım. Orada da elektronik ızgarasını ve Tefal'in bu aktif, neydi ismi şimdi aklıma gelmiyor ama hani şu bir yemek kaşığıyla kızartma yapılabilen makine var ya, yanlış bir isim vermeyeyim, onu görmüştüm. Daha sonrasında paraya kıyamadım. Dedim ki şansa bırakacağım bunu. Bunu Esse'den tercih ettim. Yani bir tane ürün almaya gitmişken 3 ürünle geri geldim. Diğerlerini de almış oldum. Ama çok memnunum. Çok güzelmiş. Hasır çelengim Antalya Zemin Home'dan. Bu takvimim yurt dışından. Burada bir kahve değirmenim var. Bu değirmenim de Alman bir arkadaşımın koleksiyonu vardı. Bunlardan 1000 tane vardı mutfağında. Ben bunu çok beğenince bana hediye etti. Tam bir vintage, oldukça eski. Metal kutularım da, saklama kutularım. Almanya'daki Chibo'dan almıştım. Burada çaylarım var. Bitki çaylarımı koyuyorum. Onları muhafaza ediyorum bunun içerisinde. Büyük bir aşk yaşayarak aldığım bir dolap daha. Bunu Antalya Tmol'den aldım. Metalden. Bu arada çiğyamı da görmüş oldunuz. Şeker ve çikolata kavanozlarım Madame Coco'dan. Fakat Antalya'da şu anda yaz mevsimini yaşıyoruz. İçerisinde ne yazık ki bulunduramıyorum çünkü erimeye başlıyor. Meleğim, metal meleğim ve bu metal vazom yine Madame Coco'nun.
Sirke ve limonluk Mudo konseptten. Zara'nın kıyafet balosundan hemşire fotoğrafı. Bu üstteki pasta sunumlarım, işte kurabiye sunumlarım farklı farklı yerlerden. Şimdi hepsini çok fazla anımsayamıyorum ama şu cam olan Paşabahçe'nin diye öyle hatırlıyorum. Bu taburelerden ben hem giyinme odamda hem de burada kullanıyorum. Bir tane de kilerimde var. Bunlardan çok memnunum. Çok sağlammış. IKEA'dan almıştım bunları. Bu saatimin de bir hikayesi var. Denizli'de YKM'de bir kampanya vardı. O dönemde ben Tefal'in Euro serisini almıştım. Aynı zamanda düdüklü tenceresini almıştım. Bana hediye çeki verdiler. Bunu da ücretsiz işte hediye çekiyle YKM'den almıştım. Oldukça eski bir saat. Geyikli havlularım H&M'den. İsmime özel mutfak kurallarım. Bunları da az önce bahsetmiştim. Instagram'da bir sayfadan aldım, yaptırdım. Bunu da dilerseniz açıklama bölümüne hemen etiketleyebilirim. Seramik tencerem. Bunda çok fazla sorun oldu Instagram'da. Bu fırına uygun bir tencere. Patateslerimi işte pişirmek istediklerimi çok az suyla orada pişirebiliyorum. Seramik. Bunu da Chibo'dan almıştım. Burada da birçok kesme panolarım var. Bunlar farklı farklı yerlerden. Fakat bu depolama alanı, bu ahşap depolama alanı yine H&M'indi. Burada bir mutfak saatim var. Mutfak saatsiz yapamayanlardanım ben. Aslında fırının mutfak saati de kullanılabiliyor ama buna o kadar çok alışmışım ki işte bunu ayarlıyorum, oturma odasına götürüyorum. Yemeklerimi bu sayede yakmamış oluyorum. Onu Chibo'dan almıştım. Baharatlıklarım, bunları da Instagram'da çok fazla soran oldu. Bunlar White and Beige mağazasındandı. Buradaki bu karabiber öğütücüm ve tuz öğütücüm, tuzum da bitti. Doldurmam gerekiyor. Bunları da yine Almanya'ya tatile gittiğimde Kik mağazasından uygun fiyata almıştım. Ferforje askılarım da IKEA'dan. Buradaki görmüş olduğunuz sepetim aslında lavabo, işte dolap içerisi düzenleyicisidir. Ben bunu bu şekilde buraya astım. Çünkü benim dolaplarım pek uygun değilmiş. Öylesine almıştım. Fakat burada değerlendirmiş oldum. Tmall'den aldım onu. Bu minnoşlar da Paşabahçe'nin uzun yıllar oldu alalı. Denizli Paşabahçe'den almıştım onu. Bunun şişesi çok hoşuma gitti. Bunun içerisinde farklı bir içecek vardı. İşte onun ambalajını söktüm. İçerisinde zeytinyağım var. Çiçeğim, saksım yine IKEA'nın. Home Sweet Home. Almanya'da Kik mağazası var. Tatile gittiğimde oradan almıştım onu. Saksı yine IKEA. Buradaki çiçek ve saksı da IKEA. Bu siyah Ferforje sepetim de yine IKEA'nın. Üzerindekileri de hemen kısacık belirteyim. Bu Esek ve öğül yazan işte bu taraftaki yağ için, diğeri de sirke için. Bunları Almanya Chibo'dan almıştım. Bu da Boyner Home'un nesiydi? Meşhur geyiğiydi. Puanlarım birikmiş. Onu da öyle ücretsiz almıştım o dönemde. Puanla alışveriş yapmıştım. Nedir bu? Bulaşık yıkandıktan sonra işte kapatmak için bulaşıklık. Evet, doğru kelime herhalde bulaşıklık. Bunu da Esse'den almıştım. Esse'nin kapanması kötü oldu. Güzel ürünleri vardı. Sorunsuz bir şekilde her aldığımı kullanıyorum oradan. Bu sabunluğumu ben sabunluk olarak kullanıyorum. Porselen sepetimi. Ben 7-8 yaşlarındayken Alman komşumuz hediye etmişti bana. Yani hepsinin bir anısı var aslında. Burada sabunluk olarak kullanıyorum ben. İçinde de Dove'un sabunu var. Ben bu Dove'a hastayım ya, mutfakta ellerimi yıkamak için bulaşık sonrasında bu sabunu kullanıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Bu ahşap levhamı da Rossmann'dan aldım. Hemen şurada bu kirpiler var. Minnoş minnoş. Bunları Eftal kulakları çınlasın.
Canım arkadaşım Almanya'dan almış. Bana hediye etti. Bu ahşap kirpileri de buraya astım böyle. Home yazısını, bu da ahşaptan, Instagram'da bir sayfadan almıştım fakat o sayfa kapandı. Tuzlum ve karabiberliyim. Tantituni'ydi galiba, değil mi? O mağazadan almıştım. İşte mutfak gereçleri satan mağazadan. Babamla birlikte metroya gitmiştik yılbaşı döneminde. Bu yıldızları da o dönemde metrodan almıştım. Yine pencere önü aksesuarları. Bu sulama kabını Ikea'dan almıştım. Bunları da English Home'dan aldım, çiçeklerimi. Bunu burada bu şekilde kullanıyorum. Yıldızım, bunlardan 2 tane var. Bir tanesini Rossmann'dan almıştım. Diğerini de Chibo'dan. Instagram'da bu perde yıldızlarımı da çok soranlar oldu. Bunlar o kadar eski ki 1990'lı yıllardan, işte Denizli'den evimizi ilk yeni aldığımız sıralarda. Perdelerim daha farklıydı. Bu balon perdeler çok modaydı. O balon perdelere takmak için bu Ferforje yıldızları o dönemde almıştım. Bunları bu şekilde burada hala kullanıyorum. Bu geyiğim de Chibo'nun. Hemen yanındaki bu sukulentler, bunlar da imitasyon. Bunlar da Mudo'dan almıştım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.